Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere Güney Amerika'nın en popüler balıklarından olan arowana hakkında bir video yapacağım. Beslediğimiz balıkları daha yakından tanımak bizlere her zaman bakım ve üretim aşamasında yardımcı olacaktır. Bütün akvaryum balığı severlerin merak ettiği ve hayranlık duyduğu bu balık biraz daha yakından tanıyalım. Bu videomda arowana balığı ile ilgili bulacağınız konular başlıca şöyle. Arowana nasıl bir balıktır? Arowana bakımı nasıldır? Arowana ne yer? Arowana akvaryum bakımı nasıldır? Arowana akvaryumu nasıl olmalı? Arowana hangi balıklarla yaşar? Arowana dişi erkek ayrımı nasıldır? Arowana üretimi nasıldır? Gibi soruların cevaplarını bu videomda bulabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şimdi abone olabilirsiniz. Başta da dediğim gibi arowana balığı bir Güney Amerika balığıdır. Vahşi doğada boyları yaklaşık 120 santim kadar olurken akvaryumlarda 60 ila 80 santim boya ulaşabilirler. Yassı bir balıktır ve bu yüzden de yılana benzer hareketler yaparlar. Genel olarak gümüş rengindedir. Bununla birlikte balık yaşlandıkça mavi, kırmızı ve yeşil renklere sahip olurken yanar döner bir renk cümbüşü de zamanla oluşur. Bu yüzden bu renkteki arovanalara ejderha balığı da denmektedir. Ağzı vücudun üst kısmındadır ve büyük avları yutmak için ağzı 3 parça halinde ayrılır. Alt çenesinin altında avını algılamak ve yakalamak için duyargı olarak kullandığı 2 bıyık vardır. Görme yeteneği de çok keskindir. Suyun altından su üzerindeki avlarını da görebilir ve suyun dışına fırlayarak ağaçta asıl duran böcekleri yakalayabilir. Bu yüzden arovananın diğer bir adı da su maymunudur. Arowana ayrıca yüzme mesanesinde havayı soluyabilir. Gümüş arowana akvaryumda yeni balık bakmaya başlayanlar için uygun bir balık değildir. Arowana akvaryumlarının en az 1000 litre olması gerekir. Genç bir arowana bile bu alana ihtiyaç duyacaktır çünkü çok hızlı büyürler. Bir yavru arowana bile 200 litrelik bir akvaryuma ihtiyacı vardır. Ancak bu canavar balıkları barındırmak için yakında 1200-1500 litrelik bir akvaryuma ihtiyaç duyulacaktır. Bu balıklar da çok temiz ve berrak suya ihtiyaç duyarlar. Bununla birlikte nehirlerde ve bataklıklarda yaşayan çoğu balıkta olduğu gibi pH ve su dirençlerindeki değişikliklere karşı çok toleranslıdırlar. Bu balıkları beslemek de pahalı olabilir. Boyutları nedeniyle ortalama balıklardan çok daha fazla yiyeceğe ihtiyaç duyar. Arowana vahşi doğada esas olarak diğer balıkları yer. Her ne kadar hepçil bir balık türü olsa da bitki türü yiyecekler yediği yemlerin ancak küçük bir kısmını oluşturur. Böcekler, böcek larvaları, solucanların yanı sıra yine vahşi doğada kuşlar, yılanlar, maymunlar, kaplumbağalar ve kemirgenler de dahil olmak üzere ağızlarına uyan ve sığan hemen hemen her şeyi yedikleri bilinmektedir. Akvaryumda bakılan gümüş arovanalar ise genellikle her türlü canlı yiyeceği yiyecektir. Genellikle sürüngenler, kırmızı solucanlar, sivrisinek larvaları, diğer küçük balıklar, karidesler ve ağızlarına sığabilecek besleyici hemen hemen her şeyle beslenir. Bu yemlerin dışında balıkların daha dengeli beslenmesini sağlamak için hazır satılan büyük pul ve palet yemler de yerler. Daha çok bütün olarak yutabilecekleri balıkları tercih ederler. Arovanalar çiğ balık, karides ve diğer etli yiyecekleri elden yedirmek için de eğitilebilirler. Arowana akvaryumunun berrak ve temiz su ile dolu olup çok büyük olması gerekir. Balığın büyük bir yapısı olduğundan yedikleri ile orantılı olarak çok fazla atık üretirler ve bununla birlikte akvaryum su değerlerinde amonyak ve nitrit de sıfır olması gerekmektedir. Arowana akvaryumu için büyük dış filtreleriniz olmalıdır. Dış filtre hesaplanırken akvaryum litresi çarpı 5'tir. Buna göre hesaplamak gerekirse 1000 litrelik bir akvaryuma saatte en az 5000 litre çevirebilen bir filtre gerekir. Bunun yanında haftada %50 su değişimi de yapılmalıdır. Arowana balıkları doğaları gereği akvaryumun üst kısmına yakın yerlerde yüzerler. Akvaryumun derin olması onlar için önemli değildir. Ancak uzunluk ve genişlik çok önemlidir. Bu balıkların çok uzun ve tamamen engelsiz bir şekilde yüzüp içinde rahat dönebilecekleri akvaryumlara ihtiyaç duyarlar. 200 litrelik bir akvaryum bir yavru arowana için olabilecek en küçük akvaryumdur. Ancak bu balık büyüdükçe en az 1200 litrelik bir akvaryuma ihtiyacınız olacak. Eğer bir formül vermek gerekirse arovanızın uzunluğu çarpı 3'tür.
Örneğin balığınızın uzunluğu 60 santim ise akvaryumunuzun uzunluğu en az 60 çarpı 3 eşittir 180 santim olmalıdır. Genişliği de balığınızın boyu çarpı 1,5. Yani gene 60 santim dersek balığımıza akvaryum genişliği de en az 90 santim olmalıdır. Yine dediğim gibi derinlik fazla önemli değildir. Boyu kadar bir derinlik yeterli olacaktır. Bu balık doğası gereği çok iyi zıplayabilen bir balıktır. Bu yüzden çok sıkı, güvenli ve hava geçiren bir akvaryum kapağı gereklidir. Dekor bu balık için çok da önemli değildir. Boş bir akvaryumda olabilir. İçinde ağaç dallarının olduğu bir akvaryumda. Arowana akvaryumları sakin, yavaş hareket eden sulara sahip olmalıdır ve de güçlü bir filtreye ihtiyaç duyarlar. Arowana akvaryumlarında fazla bir aydınlığa da gerek yoktur. Ayrıca gene aniden değişen ışıklar balığın korkmasına, kendini akvaryumdan dışarı atmaya çalışmasına ve de yaralanmasına neden olur. Akvaryumu gün içerisinde en az 1 saat gün ışığı alabilecek bir yerde olması balığın gelişimi için iyi olacaktır. Akvaryumdaki yosunları önlemek için de bir vatoz balığının olması iyi olur. Eğer Arowana akvaryumuna çakıl koyacaksanız koyu renkli olmasını tercih edin. Akvaryum su sıcaklığı 24 ila 30 derece arasında olmalıdır. pH seviyesi 6,5 ile 7, su sertliği ise 140 ile 210 TDS arasında olmalıdır. Genellikle iyi bir karışık akvaryum balığı değildir. Çok az balık türü ile beraber aynı akvaryumda bakılabilir. Arowana büyüdükçe kendinden küçük olan balıkları yediği için sadece kendi kadar büyük balıklarla bakılabilir. Eğer akvaryumları dar gelirse de birbirlerine karşı da saldırgan olabilirler. Arowana balığının dişi erkek ayrımı yapabilmeniz için balığınızın en az 30 santim kadar büyük olması gerekir. Erkek arowana balığı dişi arowanaya göre daha uzun ve ince bir yapısı vardır. Dişi arowana ise daha kısa ve geniştir. Erkeklerin daha büyük bir kafası ve ağzı vardır. Ayrıca çeneleri daha yapılı ve ayrıktır. Dişilerin ise daha küçük bir kafası ve ağzı vardır. Erkek arovanaların rengi dişilere göre daha canlıdır. Dişi arovanalar yem yerken daha sakinken erkekler daha agresif olur. Erkeklerin alt yüzgeci dişilerinkine göre daha uzun ve kalın olur. Arowana üretmek zordur ama imkansız da değildir. Arowana balıklarının üremesi için bir dişi bir erkek balık yeterlidir. Su parametreleri ve su sıcaklığı yukarıdaki genel akvaryum su değerleriyle aynıdır. Yumurtlamaya yardımcı olmak için balıklarınızı bir hafta boyunca büyük miktarda canlı yem ile besleyin. Dişi yaklaşık 30 ila 60 adet yumurta bırakır. Yumurtaların boyu 2 santim kadar olur. Erkekler yumurtaları ağzına alacak ve yaklaşık 50-60 gün bu yumurtaları ağzında taşıyacaktır. Zaten erkek arovanaların ağzının büyük olmasının asıl sebebi de budur. Sonra yumurtalar gelişecek ve yavrular yaklaşık 8-10 santim uzunluğa geldiğinde tamamen kendi başlarına beslenebileceklerdir. Evet arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek ve beni takip etmek istiyorsanız hemen şimdi kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni çıkan videolarımdan da haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Bana destek olmak için videolarımı beğenin. Bana sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki açıklamalar kısmında bulunan linkleri kullanarak da bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.